Merhabalar, bugün sizlere gizemli kayboluşlardan Nicola Morin olayından bahsedeceğim. Desteklerinizi bekliyorum, iyi dinlemeler. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Nicole Louise Morin 1 Nisan 1977'de doğdu. Doğumundan 12 yıl önce evlenen Arthur ve Veanette Morin'in tek çocuğuydu. Morin'in kahverengi saçları ve kahverengi gözleri vardı. Ortadan kaybolduğu sırada 1 metre 22 santim boyunda ve 23 kilogram ağırlığındaydı. Temmuz 1985'te Morin, Toronto'nun Etobicoke ilçesinde 20. kattaki bir çatı katı dairesinde annesiyle birlikte yaşıyordu. Babası Mrs. Sauga'da yaşıyordu. Morin 3. sınıfta olduğu Wellesworth Ortaokulu'nda yaz tatilindeydi. 30 Temmuz 1985'te, 8 yaşındaki Nicole Louise Morin, yüzme randevusu için lobide bir arkadaşıyla buluşmak üzere Toronto, Ontario, Kanada'nın Etobicoke ilçesindeki bir apartmanın 20. katındaki çatı katı dairesinden ayrıldı. Hiç gelmedi ve o zamandan beri ne görüldü ne de ondan haber alındı. Toronto Polis Teşkilatı, tarihinin en büyük kayıp şahıs soruşturmasını başlatarak 20 üyeli bir görev gücü oluşturdu ve ipuçlarını takip etmek için insanlar 25.000 saatten fazla arama yaptı. Kaybolmayı çözecek hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Artık soğuk bir vaka olarak kabul edilirken, Toronto polisi ve kayıp çocuk örgütleri, yeni ipuçları elde etmek için bunu kamuoyunun gözünden uzak tutmaya devam ediyor. Morin'in bilinen son hareketlerinin birkaç video canlandırmasını yaptılar ve ortadan kayboluşunun yıldönümlerine denk gelen, yaşı artırılmış fotoğrafları yayınladılar. 30 Temmuz 1985'te, yaklaşık olarak sabah 10:30 gibi Morin, postayı almak için binasının lobisine indi. Bir arkadaşıyla planladığı yüzme randevusuna hazırlanmak için daireye döndü. Havuz, bina kompleksinin arkasında bulunuyordu. Daireden ayrılmadan önce interkom aracılığıyla arkadaşıyla konuştu ve kısa süre içinde lobide buluşacağını söyledi. Şeftali rengi tek parça mayo, yeşil saç bandı ve kırmızı kanvas ayakkabılarla sabah 11 civarında evden ayrıldı. Beyaz bir tişört, yeşil ve beyaz şort, güneş losyonu, saç fırçası, şeftali rengi bir battaniye ve mor bir plaj havlusu içeren plastik bir çanta taşıyordu. 15 dakika sonra arkadaşı, Morin onunla neden henüz buluşmadığını sormak için dairesine telefon etti. Nicole'nin dairesinde işlettiği bir kreşte küçük çocuklarla meşgul olan annesi Veanette, Morin'in havuza kendisinin gittiğini veya sitenin arkasında diğer çocuklarla oynadığını varsaydı. Saat 15'e kadar kayıp çocuğunu ihbar etmek için polisi aramadı. Toronto Polis Merkezi soruşturması başlangıçta kompleksteki tüm dairelerin aktif aranmasını ve taranmasını içeriyordu. İlk gün, polis binanın etrafına barikatlar kurdu ve mahalle sakinlerini kayıp çocuğun tanımı konusunda uyarmak için genel seslendirme sistemlerine sahip araçları dolaştırdı. Morin'in 429 dairelik kompleksindeki her kapıyı çalan polis, kimse kapıya cevap vermese de dairelere girdi. Binada yaşayan bir kadının bir fotoğraftan Morin'i teşhis etmesi üzerine polis, Morin'in asansörden inip lobiye girdiğini belirledi. Ancak oradan, Morin'in nerede olduğuna dair başka bir kanıt bulunamadı. Ertesi gün, ek Toronto Polis Teşkilatı memurları getirildi ve atlılar, deniz birimleri, helikopterler ve yaya devriyelerinden oluşan bir grup polis görevlileri apartmanın yakınındaki Highway 27 yakınlarındaki bölgeyi taramaya başladı. Binanın yeraltı garajlarını, hizmet odalarını, depolama birimlerini ve karter pompa odalarını keşfetmek için izleme köpekleri de getirildi. Bir komşu, ortadan kaybolmadan yaklaşık 45 dakika önce, Nicole'nin dairesinin bulunduğu yerde bir defter olan kimliği belirsiz sarışın bir kadın gördüğünü hatırladı. Polis, onu olası bir tanık olarak aradı, ancak kimliği hiçbir zaman bulunamadı ve o olduğunu iddia eden kimse öne çıkmadı. 900'den fazla mahalle sakini aramaya katıldı. Yeni kurulan Toronto Crime Stoppers örgütü ilk önemli vakası olarak ortadan kaybolmayı üstlendi. Bu organizasyon $1000 bir ödül yayınladı, posterler bastı ve birkaç hafta sonra televizyonda yayınlanan Morin'in bilinen son hareketlerinin yeniden canlandırıldığı bir video hazırladı. Toronto yıldızı Morin'in resmini ve Metro Toronto polisinin telefon numarasını gösteren bir posterin 6000 kopyasını bastı.
Mori'nin sulu boya taslağının 3000 kopyası Toronto polisi tarafından yaptırıldı ve polis departmanlarına, postanelere ve yerel mağazalara dağıtıldı. Arama, Toronto Polis Teşkilatı tarihindeki en büyük kayıp şahıs soruşturmasıydı. Toronto polisi, 9 ay boyunca aktif kalan 20 kişilik bir görev gücü oluşturdu. Müşteri adaylarını takip etmek için 25.000 saat yatırım yaptılar. Kasım ayına kadar polis, yüzlerce cinsel suçlu da dahil olmak üzere yaklaşık 6.000 kişiyi sorguladı. İlk yılın soruşturması tahmini olarak 1,8 milyon dolara mal oldu. Polis ayrıca Mori'nin sağ salim dönüşü için 100.000 dolarlık bir ödül teklif etti. Bu ödül bugün hala geçerli. Polis, tüm aile üyelerini ve tanıdıkları şüpheli listesinden kaldırdı. Mori'nin birkaç ay önce kurşun kalemle yazdığı dairede duvarında açıklanamayan bir not bulundu kaybolacağım diye. Polis bunu caydırsa da, Art Morin özel bir dedektif tutmak için para topladı. Ayrıca işinden ayrıldı, bir ofis kurdu ve Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıp kızı için ipuçları aradı. Nicole Ün ortadan kaybolmasından sonra Vianette'in yanına geri döndü. Ancak çift 1987'de kalıcı olarak ayrıldı. Vianette kızını bulmak için Calgary'deki bir medyuma danıştı. 2004 yılında, Foundation Princesses de Croix Massimo Langelotto olarak bilinen Belçikalı bir örgütün araştırmacıları, bir Kanada polisi web sitesinde görülen Mori'nin fotoğraflarını, cinsel istismara uğramış çocukları savunan Hollandalı bir web sitesindeki resimlerle geçici olarak eşleştirdiklerini duyurdular. Biyometrik analiz kullanan araştırmacılar, Morin ile Zandvoort'taki pedofil ağındaki bir çocuk arasında güçlü bir benzerlik olduğunu iddia ettiler. Yıllarca süren araştırmalara ve binlerce ipucuna rağmen, kaybolma olayını çözecek hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Dava soğuk bir dava olarak kabul edilirken, Toronto polisi ve kayıp çocuk örgütleri yeni ipuçları elde etmek amacıyla olayı kamuoyunun gözünden uzak tutmaya devam ediyor. GTA'nın en çok arananları için 2007 televizyon yeniden canlandırması da dahil olmak üzere Mori'nin son hareketlerinin birkaç video canlandırması yapıldı. 2014'te ortadan kaybolmanın 29. yıl dönümü için Toronto Polis Video Birimi, Ontario eyaleti genelindeki Mexe Convenience Stores'ta gösterilen bir canlandırma hazırladı. 2015'te ortadan kaybolmanın 30. yıl dönümü için Toronto polisi, Etobicoke'deki Centennial Park'ta Nicole Serran adlı 5K'lık bir koşu düzenledi. Etkinlik bir mum ışığı nöbeti içeriyordu. Koşu, vakayla ilgili farkındalığı artırmanın yanı sıra, bir kayıp çocuk web sitesi işleten Kanada Çocuk Koruma Merkezi için 3.000 dolar bağış topladı. 2001'de Toronto Crime Stoppers, Mori'nin 20'li yaşlarının ortasındaki bir kadın olarak yaşlandırılmış bir fotoğrafını internet aracılığıyla 17 ülkedeki 1000'den fazla Crime Stoppers programına yaydı. Childfind Ontario ayrıca, Morin'in resmini, fiziksel tanımını ve yaşı artırılmış fotoğraflarını Esso benzin istasyonlarındaki elektronik ekranlarda, Rogers Cable ve Canadian Imperial'dan gelen fatura zarflarında görünecek şekilde düzenleyerek halkın davayla ilgili farkındalığını korumaya çalıştı. 2019'da, ortadan kaybolmanın 34. yıl dönümünde Toronto polisinin kayıp şahıslar birimi, Mori'nin 40'lı yaşlarının başında nasıl görünebileceğini düşündüren, yaşı artırılmış bir resmini yayınladı. Ticaret Bankası, Toronto Transit Komisyonu ekranları ve nakliye kamyonlarının arkasına resimlerini koydu. Mori'nin annesi Vianette 2007'de öldü. Babası hala Etobicoke bölgesinde yaşıyor. Son 40 yılda polis, halktan çok sayıda ipucu aldıklarını ancak onu bulamadıklarını söylüyor. Smith, 1985'te şu an sahip oldukları kadar kaynağa sahip olmadıklarını ve onun ortadan kaybolmasına dair hiçbir kamera görüntüsü olmadığını söyledi. Ertesi gün binaya kameralar takılacaktı. İnsanlar bunu biliyor muydu? Belki. Ama şu anda sahip olduğumuz tüm fiziksel izleme, kamera izleme lüksüne sahip değiliz. O zamanlar buna sahip değildik, diye açıkladı Smith. Smith, Stinex'e şu anda Morin soğuk davasına odaklanmış tam zamanlı bir müfettişi ve davaya yardımcı olan birkaç başka müfettişi olduğunu söyledi. Dosyaları sayısallaştırmanın ve Morin'in davasını, 2022 standartlarına getirmenin bir parçası olarak Smith, yakın zamanda Toronto'nun kuzeyindeki bir yere işaret eden birçok ipucu bulduklarını ancak yeni bir kanıt bulamadıklarını söyledi.
Komutamız ve onların desteği sayesinde, tam bir ekiple yukarı çıkıp kanıt olabileceğine inandığımız bir alanı kazabildik. Ama ne yazık ki, hafta boyunca tüm gün onu bulamadık, diyen Smith, işin burada bitmediğini de sözlerine ekledi. Bu olayı araştırmaya devam edeceğiz. Aynı alanları araştırmaya devam edeceğiz. Her ipucunu takip edeceğiz ve dijitalleştikçe daha fazla ipucu gelecek ve her zaman o kişinin bizi arayacağını ve halihazırda sahip olmadığımız bazı bilgileri bize bildireceğini umuyoruz. 2020'de Maury'nin 42 yaşında nasıl görünebileceğini gösteren, yaşı geliştirilmiş bir sanatçı yorumlama görüntüsü yayınlandı. Bildiğiniz gibi birçok farklı senaryo olabilir, Nicole çekip gidiyor olabilir, faul oynamak için başka bir yerde yaşıyor olabilir. Bu yüzden, ona ne olduğunu öğrenmek ve 1985'ten bugüne kadar olan parçaları bir araya getirmek istiyoruz ki herkes tam olarak ne olduğunu anlasın. Smith, yeni kayıp şahıslar biriminin bir parçası olarak tüm tarihi kayıp şahıs vakalarını incelediklerini söyledi. İnsanların kaybolmasının birkaç nedeni var. Bu vakaları incelemek, onları 2022 standartlarına göre güncellemek ve bu insanları bulmak için şu anda sahip olduğumuz teknikleri kullanmak meselesi, dedi. Bazıları sadece dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. Diğerleri kayıp ve hedefimiz bu. Bütün bu insanları bulmak için çalışıyoruz. Tüm teknolojiyi kullanacağız, peşini bırakmayacağız, dedi. Olay bugün halen gizemini koruyor. Başka bir davada görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.